İnsansız hava ve deniz araçları, uzun menzilli füzeler, üstün özelliklere sahip savaş gemileri, 21 gün kesintisiz su altında giden denizaltılar, dosta güven, düşmana korku salıyor. Atılan adımlar ve ortaya konulan yerli ürünlerle Türkiye bölgesinde ciddi jeopolitik üstünlüğü de ele geçirmiş durumda. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine Ege'de dengeleri değiştiren yerli silah ve araçları aldı. Türkiye'nin savunmada peş peşe attığı adımlar Yunan tarafında endişeye yol açıyor. Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetlerinin artmasıyla iki ülke arasında ilişkiler gerginleşirken Türk savunma şirketlerinin ortaya koyduğu ürünlerse komşunun gündeminden düşmüyor. Savunma alanındaki Türk ürünleri neredeyse her hafta ülkenin önde gelen medya kuruluşlarında ekrana ve sayfalara taşınarak Yunan tarafının endişelerini dile getiriyor. Komşuda tedirginliğe yol açan söz konusu silah ve araçların başındaysa Türkiye'nin bu alanda rakiplerine parmak ısırttığı insansız hava araçları geliyor. Türkiye'nin Bayraktar TB2, Akıncı TİHA, Aksungur ve Anka SİHA gibi birbirinden farklı özellik ve kabiliyetlere sahip ondan fazla insansız hava aracı bulunuyor. 60 saatlik havada kalma süresiyle rekor kıran Türk insansız hava araçları, farklı menzil ve etki güçlerine sahip çok sayıda füzeyle düşman hedeflerinin de kabusu oluyor. Yunan Blue Sky kanalının muhabiri Yannis Theodoratos, olası bir savaş durumunda Türkiye'nin Akıncı TİHA ve Anka SİHA'larla Yunan gemilerini imha edebileceğini söyledi. Yunan donanmasının Türkiye'ye karşı yetersiz kalmasından dert yanan Theodoratos, Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin son yıllarda envanterine çok sayıda SİHA'yı dahil ettiğini de hatırlattı. 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vuran Aksungur SİHA'nın özelliklerini duyan bir başka Yunan spikeri ise canlı yayında Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor. Bu durum Yunanistan'ı endişelendirmeli, onları daha dikkatlice izlemeliyiz yorumunda bulundu. İHA ve SİHA'lar kadar Yunan tarafını tedirgin eden bir diğer alansa Türk savunma şirketlerinin ortaya koyduğu uzun menzilli füzeler. Bu alanda öne çıkan Atmaca, Kaan ve Bora gibi füzelerin menzili neredeyse 300 kilometreye kadar çıkıyor. Savunmada kritik rol oynayan kara, deniz ve havadan atılan füzelerle dışarıya olan gereksinim de sıfıra indirgeniyor. Uzun menzilli füze Kaan'ın Sinop'ta gerçekleştirilen deneme testini Türkiye Atina'yı vuracak güce ulaştı başlığıyla servis eden Yunan medyası, Atmaca gemisavar füze sistemine yönelikse Türkler donanmanın etkisini artıracak, ulusal seviyede daha çok bağımsızlık kazanacaklar ifadesini kullandı. Yunan basını ve Yunan televizyonları 280 kilometre menzilli Bora füzesinin Yunanistan'ın ortalarını vurabilecek kapasitede olduğunu da duyurdu. Yunanistan'ın savunma harcamalarının yükseltilmesini teklif etmeye sebep olan pek çok savunma sanayi gelişimi kalemlerinden biri de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Milgem projesi kapsamında inşa edilen ve inşası devam eden ada sınıfı korvet ve İstanbul sınıfı fırkateynler olarak öne çıkıyor. Donanmanın gücüne güç katacak çok sayıda korvet ve fırkateynin teslimatı gerçekleştirilirken sıraysa Türkiye'nin ilk modern ve yerli muhrip gemisi olacak olan TF2000'e geldi. Çok yakında ihaleye çıkılarak üretimine başlanacak TF2000 projesi bünyesinde birçok yeniliği barındırıp Türk donanmasının gücüne güç katacak. Öte yandan çalışmaları tamamlanan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu ise bu yıl göreve başlıyor. F-35 krizinin ardından 232 metre uzunluğundaki dev geminin SİHA'larla donatılması için de çalışmalar yürütülüyor. Türkiye'nin deniz üzerinde yakaladığı başarısı karşısında paniğe kapılan Yunan medyası ise SİHA'larla donatılmış Türk amiral gemisinin Doğu Akdeniz'deki kabiliyetleri göz ardı edilemez, geniş deniz alanlarını izleyebilir veya amfibi operasyonları destekleyebilir ifadeleri kullanıldı. Dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıyan yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız deniz aracı Ulaksida da dost ve müttefik deniz kuvvetlerinin ilgi odağı haline gelmiş durumda. 400 kilometre menzile sahip muharip silahlı insansız deniz aracı deniz üzerinde 65 kilometre hıza çıkabiliyor. Ayrıca bu silahlı insansız deniz aracı yerli ve milli mühimmatları da başarılı bir şekilde kullanabiliyor. Türkiye'de insansız sistemler alanında yeni bir heyecan oluşturan Ulaksida, Yunanistan'ı da endişelendirmişe benziyor. Ulusal savunma sanayisi zayıf olan Yunanistan bu alandaki eksikliğini Birleşik Arap Emirlikleri'nden The Millennium insansız deniz aracı alarak gidermeyi planlıyor. Ulaka haberlerinde geniş yer veren Yunan basını ise Türkiye Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ni yerli SİHA'larla dolduruyor yorumunda bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ağır sınıf taarruz helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen Atak-2 de komşunun radarında. Yunanistan'ın savunma sanayi haber portalı Defense Point, Atak-2'nin İDEF'te sergilenmesini sayfalarına taşıdı. Haberi okuyucularına yeni Türk tehdidi İDEF'te sergilendi, ağır sınıf muharebe helikopteri başlığıyla aktaran haber sitesi, Atak-2'nin zorlu ortamlarda görev yapabilecek yeteneklere sahip olduğunu ve Atak'tan daha büyük bir silah yükünü taşıyabileceğini belirtti. Karanlık sularda sessizliği ve atış gücüyle düşmana korku, dosta güven veren denizaltılar da Yunanistan'ı tedirgin ediyor. Türkiye, havadan bağımsız tahrik sistemine sahip 6 adet U-214 sınıfı denizaltı gemisi için üretime başladı. Denizaltılar gelecek yıldan itibaren 2027 yılına kadar peş peşe denize indirilecek. Sessiz seyir yapma kabiliyetiyle dikkat çeken Reis sınıfı denizaltılar, 27 kişilik mürettebat kapasitesiyle 21 gün boyunca kesintisiz deniz altında hareket edebiliyor. Seri üretimine başlanan Atmaca Milli Gemisavar füzesinin denizaltı versiyonu da Reis sınıfı denizaltılarda kullanılacak. İngiliz Economist dergisi, Türkiye'nin Reis sınıfı denizaltılarla Ege Denizi'nde Yunanistan'a karşı üstünlük elde ettiğini yazarken, Yunan yetkililerse Almanya'ya söz konusu denizaltıların Türkiye'ye satılmaması için çağrıda bulundu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki askeri güç dengesini analiz eden Yunan Araştırma Merkezi ise, Türkiye'nin yurt dışında bulunan 40 bin askerini ciddi bir sorun olarak nitelendirerek gelinen noktayı gözler önüne serdi. Ankara'nın belirleyici bir sayısal üstünlüğe sahip olduğu vurgulanan raporda, Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde silahlandığı ve özellikle deniz ağını genişlettiği belirtildi. Raporda uçak gemileri, korvetler, fırkateynler, helikopterler, insansız hava araçlarındaki sayısal artışın Türkiye'ye jeopolitik avantaj sağladığı da ifade edildi.